Gökçeli Astroloji kanalından herkese merhabalar efendim. Evet, yine güzel bir haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayım. 31 Ağustos 6 Eylül haftası. Uzun vadeli planların, önemli kararların ve önümüze çıkan engeller karşısında nasıl hareket edeceğimizin belirleyici olacağı bir haftaya işaret ediyor bu hafta. Evet, önemli bir hafta diyebiliriz. Üstelik bu hafta yalnızca yeni bir aya başlamıyoruz. 1 Eylül'le birlikte sonbaharın da ilk gününe adım atıyoruz ve haftanın bütün önemli gökyüzü gelişmeleri işte tam da bu tarihte peş peşe gerçekleşiyor. Benim de en çok sevdiğim zamanlar başlıyor. Evet, Eylül, Ekim, Kasım gerçekten vazgeçilmezimdir. O artık bunaltıcı sıcakları çok şükür geride bırakıyoruz. Evet, bir taraftan büyümeyi, yeni fırsatları ve kalıcı başarıları destekleyen güçlü etkiler devreye girerken diğer taraftan da ne olacak biliyor musunuz? Sabırsızlık, engeller ve sorumluluklar bizi sınayabilir. Evet, sınayabilir. Yani sonbaharın ilk günü oldukça hareketli ve de önemli bir gökyüzüyle başlıyor diyebilirim. Elbette iş hayatı, maddi konular, aile, sorumluluklar, görüşmeler ve geleceğimizi gerçekten yakından ilgilendiren kararlar bence haftanın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Önemli detaylar. Şimdi 1 Eylül'de peş peşe gerçekleşecek bu önemli gökyüzü olaylarının bizi nasıl etkileyeceğine hep birlikte bakalım mı? Bakalım ama onun öncesinde ne yapalım? Bu güzel kanala tabii ki abone olalım, değil mi? Ve bu güzel videoyu beğenelim ve en önemlisi de o güzel yorumlarınızı lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşın. Desteğiniz benim için çok önemli. Evet, 1 Eylül'de Jüpiter ile Satürn arasında gerçekleşecek üçgen açı bence haftanın en destekleyici etkisini oluşturuyor. Jüpiter büyümeyi, fırsatları temsil ederken Satürn ise ne yapar? Kalıcılığı, sorumluluğu ve uzun vadeli planları olabildiğince ön plana çıkarmayı sever. İşte bu nedenle geleceğimizi ilgilendiren konularda daha sağlam kararlar verebiliriz. Uzun zamandır üzerinde çalışmış olduğumuz bir işin karşılığını almaya başlayabiliriz veya önümüzde yeni fırsatlar bulabiliriz. Hepsini kabul ediyoruz, değil mi? Kesinlikle. Aynı gün Mars'la Satürn arasında gerçekleşecek kare açı haftanın biraz zorlayıcı tarafını oluşturacak işin açıkçası. Evet, harekete geçmek istediğimiz bir konuda engelle karşılaşabiliriz. Planladığımız bir iş gecikebilir veya sorumluluklarımız nedeniyle kendimizi biraz böyle baskı altında hissedebiliriz. Özellikle aile ve iş hayatında sabırsızlık ve gerginlik artabilir. Aman dikkat! İşte bu sebeplerden dolayı zorlayarak ilerlemek yerine planlarımızı yeniden değerlendirsek, değil mi? O duygusal tepkilerden uzak dursak daha doğru olmaz mı? Kesinlikle. Siz de bana katılıyorsunuz, değil mi? O halde ne yapıyoruz? Bu haftayı böyle değerlendiriyoruz. Anlaştık mı? Ve yine 1 Eylül'de Merkür ile Mars arasında gerçekleşecek sekstil açıysa haftanın çözüm yolunu bize gösterecek. Oh, çok şükür. Görüşmeler, konuşmalar, toplantılar, anlaşmalar ve önemli kararlar açısından gerçekten destekleyici gelişmeler yaşayabiliriz. Uzun zamandır böyle çözemediğimiz bir konu vardır ya, işte doğru kişiye ulaşabiliriz bu anlamda. Beklediğimiz cevabı alabilir miyiz? Alabiliriz. Veya önemli bir görüşmeyle süreci hızlandırabiliriz. Bak, bu güzellikler de yaşanacak bu hafta. Özellikle iş hayatındaki toplantılar, başvurular, sözleşmeler ve ticari görüşmeler açısından gerçekten önemli fırsatlar ortaya çıkabilir. Değerlendirin. Birazdan zaten ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Yani kısaca toparlamak gerekirse 1 Eylül'de gökyüzü bizi oldukça net bir mesajla böyle karşı karşıya bırakıyor. Ne diyor? Önümüzdeki büyümeyi sağlayacağım. Evet, bu fırsatlar var ama diyor, bu fırsatlara ulaşırken o bazı engellerle karşılaşabilirsin diyor. Burada diyor şaşırma, paniğe kapılma. Sabırsızlık ve duygusal tepkiler süreci zorlaştırır. O yüzden doğru planlama yapacaksın diyor. Güçlü iletişimin burada çok önemli sonuçlar alacağını unutma diye bize güzel böyle alttan mesajlarını veriyor. Şimdi gelin o zaman bu gökyüzü etkilerinin tabii ki aşkta, parada, kariyerde, ilişkilerde ve aile hayatımıza nasıl yansıyacağını nereden bakacağız? 12 burcumuz için tabii ki her zaman olduğu gibi tek tek değerlendireceğiz. Hazır mısınız? Ben de hazırım. O halde her zaman olduğu gibi sevgili koç ve yükselen koçlarla haftaya başlayalım. Evet sevgili koçlar, bakın hafta
haftaya çocuklarınızdan gelecek güzel bir haberle başlayabilirsiniz. Güzel bir hafta. Bakın çocuklar, aile benim için çok önemli. Evet, çocuğunuzun okul kaydı, katıldığı bir kurs, sınav sonucu veya yaptığı sporla ilgili beklediğiniz olumlu bir gelişme bu hafta yaşanabilir. Ben de merak ediyorum. Lütfen yorumlarda beni de haberdar edin, olur mu? Aşk hayatında ise güzel gelişmeler var. Hayatında kimse olmayan sevgili koçlar. Yeni biriyle tanışabilirsiniz ve bu tanışıklık bakın kısa sürede ciddi bir ilişkiye de dönüşebilir. Her şey size bağlı. İlişkisi devam edenler için ne diyebilirim? Gelecekleriyle ilgili daha somut kararlar almaya başlayabilirler. Evden çalışmak veya mevcut işinizin yanında böyle farklı bir iş yapmak isteyen koçların önüne de gerçekten bu hafta güzel yeni fırsatlar çıkabilir. Bakın internet üzerinden yürütebileceğiniz bir iş olabilir, freelance bir proje olabilir veya kendi yeteneğinizi kullanabileceğiniz yeni bir çalışma modeli de gündeminize gelebilir. Bunlara şaşırmayın, hazırlıklı olun. Özellikle ek iş arayanlar içinse gerçekten değerlendirmeye değer seçenekler de ortaya çıkabilir. Güzel bir hafta, bence tadını çıkarın. Şimdi bakın yine güzel bir şey. Ev sahibi olmak isteyen koçlar. Kim istemez ki, değil mi? Hele ki şu zamanda biraz zor ama biraz şartları zorlarsak olur. Evet, ev sahibi olmak isteyen koçlar bütçelerine ve beklentilerine uygun bir daire veya ev bulabilirler. Bir süredir böyle farklı seçeneklere bakıyor olabilirsiniz. İşte bu hafta o beğendiğiniz yer için görüşmelere başlayabilirler. Fiyat konusunda anlaşılabilir mi? Belli olmaz. Ama satın alma kararınızda tekrar böyle gözden geçirip bu hafta böyle hafiften böyle yol alabilirler diyebilirim. Para tarafındaysa kısa vadeli harcamalardan çok geleceğe yönelik kararlar daha sanki ön plana çıkıyor. Hani birikimlerinizi değerlendirmek, düzenli para ayırmaya başlamak veya uzun vadeli bir yatırım yapmak isteyebilirler ki çok doğru bir karar, destekliyorum. Yani acele etmeden ve şartları iyi değerlendirerek hareket edildiği takdirde bakın bu hafta maddi konularda da güzel bir şekilde desteklenebilirsiniz. Evet, güzel bir hafta sevgili koç ve yükselen koçlar. Tadını çıkarın. Sevgili boğa ve yükselen boğalar. Şimdi sevgili boğalar, bu hafta kardeşiniz veya yakın çevrenizden biriyle ciddi bir fikir ayrılığı yaşanabilir. Özellikle böyle aileyi gerçekten ilgilendiren bir karar alma konusunda tabii ki herkes kendi bildiğini okumak isteyebilir. Herkes kendi fikrinin doğru olduğunu savunabilir. Bence ne yapın biliyor musunuz? Tartışmayı büyütmek yerine yani biraz böyle zaman tanımak sanki bu süreçte daha doğru olabilir gibi geldi. Bilemiyorum. Yani tabii ki yine siz bilirsiniz ama hani naçizane böyle küçük bir detay diyebilirim. Hayatında kimse olmayan boğalar. Şimdi ilişkiler tarafına da bakalım. Aşk tarafı oldukça hareketli görünüyor bu hafta. Bir arkadaşınız, kardeşiniz veya yakın çevrenizden biri sizi yeni biriyle tanıştırmak isteyebilir. İlk başta böyle çok önemsemeyeceksiniz. Yani ne var yani bu tanışmada, gideriz işte otururuz, bir iki muhabbet ederiz, çay kahve içer kalkarız gibi düşüneceksiniz ama bakın o sandığınız tanışma, böyle düşündüğünüz tanışma ilerleyen günlerde böyle daha sık görüşmeye başlanabilir bir hale dönebilir. Yani aşk konusunda şanslı olduğunuzu belirtmek lazım, değil mi bu arada da? Evet. Evet, araç değiştirmeyi düşünen boğalar bu hafta ciddi şekilde harekete geçebilirler. Yani mevcut aracınızı satışa çıkarabilirsiniz. Beğendiğiniz bir araç için pazarlık yapabilirsiniz. Ya da uzun süredir böyle baktığınız bir modeli satın almaya karar verebilirler. Özellikle fiyat ve ödeme şartlarını tabii ki ne yapmanız lazım? Çok iyi karşılaştırmanız ve çok iyi değerlendirmeniz lazım. Faydalı olur, değil mi? Ne yalan söyleyeyim. Evet. İş hayatında yeni bir proje gündeminize gelebilir. Çalışan boğalar için daha önce üstlenmedikleri bir işin sorumluluğunu alabilirler. Peki kendi işi olanlar ne yapacak? Bakın kendi işi olanlar içinse yeni bir müşteriyle görüşmeye başlayabilirler veya çok önemli siparişler alabilirler. Yani yapacağınız görüşmelerin aslında sonucunda çok uzun süre devam edecek bir iş bağlantısı kurmanızın da olabildiğince mümkün olduğunu söyleyebilirim. Sağlık tarafında ise randevular alınabilir, tedaviye başlanabilir veya hani birkaç aşamada tamamlanabilecek sürecin artık tarihleri daha net bir şekilde bu hafta ortaya çıkacak gibi görünüyor. Evet, geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. İkizler, bu hafta para tarafında yüzünüzü güldüren gelişmeler var. Yaşasın. Çalışmalarının şöyle söyleyeyim, mesela özellikle çalışan kısımlar için söylüyorum. Bu maaş
ya da böyle aldığınız ek ödemelerde artış gündeme gelebilir. Yani patron zam yapıyor. Evet, çalışanların maaşı bakın, ek ödemeler, bilmiyorum, bir artışlar görünüyor. Kendi işi olanlar içinse bakalım ne çıkacak? Satışları yükselterek, evet burada satış diyorum ama kendim için de abone sayısı çok çok daha fazla değil mi? Kitlelere ulaşacak inşallah. Bu anlamda bu gelirlerin daha belirgin bir şekilde artabileceğini söyleyebilirim. Yani yeni bir kazanç fırsatı da karşınıza çıkabilir. Hepsini değerlendirin derim, benden size küçük bir tavsiye. Yaşadığınız yerle ilgili önemli bir karar verebilirsiniz. Nedir? Mesela işte mevcut evinizden ayrılmak isteyebilirsiniz. Yeni bir eve geçmek isteyebilirsiniz. Ya da başka bir semte geçebilirsiniz. Ya da yaşamınızı gerçekten tamamen farklı bir bölgede sürdürmeye de karar vermiş olabilirsiniz. Ev arayanların karşısına beklentilerine uygun seçeneklerin çıkabileceğini söyleyebilirim. Bu düşüncedeyseniz, bu plandaysanız bence planınızı gerçekten hayata geçirebilirsiniz. İlişkisi olan ikizler. Şimdi partneriyle geleceklerine yönelik ortak bir maddi plan yapabilirler. Birlikte para biriktirmek olabilir. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Büyük bir harcamanın bütçesini oluşturmak olabilir. Ya da ortak giderlerin yeniden paylaşılması gibi konularda gündeminizde olabilir. Mesleğinizde ilerlemenizi sağlayacak aslında yeni bir eğitim veya program gibi bir kayıt söz konusu. Yani bu alanlarda kendinizi geliştirebilmek adına bir takım yerlere kayıtlar yaptırılabilir. Özellikle yaptığınız işi tamamlayacak yeni bir uzmanlık edinmek isteyenler içinse gerçekten güzel bir dönem, güzel bir hafta. Hatta atacağınız veya alacağınız bu kararlar, şöyle söyleyeyim, bu almış olduğunuz eğitimler, kayıt yaptıracaksınız ya, bu ilerleyen dönemlerde size, iş hayatınıza çok çok olumlu katkılar sağlayacak. Yani bunun karşılığını alacaksınız. Sosyal çevrenizden de gelecek bir teklif aslında hiç hesapta olmayan bir kapı açabilir, değil mi? Kısmetin nereden geleceğini bilemeyiz. Bakın, bir arkadaşınız sizi çalıştığı şirkete önerebilir. Birlikte proje yapmayı teklif edebilir. Veya mesleki çevrenizden biri sizi yeni insanlarla tanıştırabilir. Sakın hayır demeyin, olur mu? Lütfen olabildiğince sıcak bakın ve değerlendirin. Yani bu hafta çevrenizden gelen bu hiç beklenmedik iş bağlantılarını asla hafife almayın derim. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Yengeçler iş hayatında önemli bir fırsat yakalayabilirler. İş arayanların önüne şartları güçlü yeni bir teklif çıkabilir. Ne kadar güzel bir şey. Çalışanlar içinse farklı bir görev için değerlendirme yapılabilir. Kendi iş olan yengeçler içinse önemli bir müşteriyle anlaşılabilir veya uzun süre devam edebilecek bir ticari bağlantı bu anlamda kurulabilir. Güzel gelişmeler destekleniyorsunuz bu hafta. İlişkiler tarafındaysa maalesef aynı rahatlığı söyleyemeyeceğim. Partnerinizin veya sizin ailenizin ilişkinize böyle fazla müdahil olması azıcık aranızda böyle gerginlik yaratabilir. Ama şu üçüncü kişiler kim olursa olsun karıştırmayın. Özellikle ailelerin vereceğiniz bir karar üzerinde baskı kurmasına, bak ben söylüyorum, lütfen siz de buna izin vermeyin. İzin vermeyin. Sakın. Sakın. Bir süredir devam eden sözleşme, işte başvuru veya böyle resmi işlemleriniz varsa bu hafta bunlardan da sonuç alınabilir. Bir kurumdan beklediğiniz onay varsa bu gelebilir. İmza aşamasına geçilebilir veya hani o sürecin tamamlandığını da görebilirler. Özellikle 1 Eylül'de yapacağınız görüşmeler aslında, biliyor musunuz, işlerin bir tık böyle hızlanmasını sağlayabilir sizin adınıza. Maddi tarafta ise gelirlerinizi artırabilecek yeni bir gelişmenin kapıda olduğunu söyleyebilirim. Çalışan yengeçler ek sorumluluk karşılığında aslında daha yüksek ücret almaya başlayabilirler. Bunu iyi değerlendirin. Kendi işi olanlarsa yeni bir, dediğim gibi bir satış ya da yeni müşteri, yeni bir portföy, yeni bir kimlik, yeni bir çevre, evet, kazançlarını gerçekten artırabilir. Kardeşiniz, kuzeniniz veya yakın bir akrabanızın hayatında önemli bir değişiklik yaşanabilir. Nedir mesela? Yeni bir işe başlaması olabilir mi? Olabilir. Evlenme kararı alabilir ya da hayat düzenini değiştirebilecek bambaşka bir gelişme nedeniyle aile içinde de gündem bir süre sanki onun üzerinden ilerleyecekmiş gibi görünüyor. Biraz meşgul edecek gündeminiz ama keyif alacaksınız. Aslan ve yükselen aslanlar. Evet, aslanlar, bu hafta yurt dışı planlarınız netleşebilir. Uzun süredir gitmek istediğiniz bir ülkeye seyahat kararı nihayet alabilirler. Yani tarihte belirleyebilirsiniz. Kesin bir karar verip gidiyor da olabilirsiniz. Veya birkaç ay sürebilecek
yurt dışı programı için hazırlıklara başlayabilirsiniz. Yani plan ve programlar yeniden revize edilebilir. İş nedeniyle yurt dışında bulunması gereken aslanlar içinse biraz programlar kesinleşiyor gibi duruyor. Yani bir tık daha böyle süre uzayacakmış gibi geliyor. Aşk hayatında ise ciddi kararlar ön plana çıkıyor. Evlilik hazırlığında olan aslanlar söz, nişan, düğün tarihlerini belirleyebilirler. Aileleriyle birlikte hazırlıklara başlanabilir. Ne güzel tatlı telaşlardır değil mi bunlar? İlişkisini resmiyete taşımak isteyenler açısından da aslında gerçekten olabildiğince desteklenen güzel bir hafta diyebilirim. Şimdi eğitim hayatınızla da ilgili bir şeyler söylemem lazım. Beklediğiniz güzel o haber var ya, haber ya da haberler gelebilir. Üniversite, yüksek lisans veya akademik bir programa başvuran aslanlar varsa bu durumda olumlu sonuçların alınabileceği bir hafta olarak görünüyor. Özellikle bir süredir cevabını beklediğiniz başvurunun sonuçlanması haliyle değil mi? Önünüzdeki dönemin planlarını da tamamen değiştirir de netleştirebilir de değil mi? İnşallah güzel olsun sizin için. Para tarafında da gerçekten şanslı görünüyorsunuz. Daha önce vermiş olduğunuz bir borcun geri gelebildiğini görebilirsiniz. Uzun süredir tahsil edemediğiniz bir alacağınızı alabilirsiniz veya beklediğiniz o toplu ödeme neyse hesabınıza bir bakmışsınız sabah yatıvermiş. Evet, devam eden bir dava veya hukuki süreciniz varsa avukatınızdan önemli bir haber gelebilir. Mahkeme tarihi belirlenebilir. Karşı taraftan yeni bir teklif gelebilir veya hani sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği konusu bir tık daha sanki böyle netleşebilir gibi duruyor. Bu hafta hukuki konularda yapılacak görüşmeler haliyle sizin için önemli. Dikkatli olun derim. Ve geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Sevgili Başaklar, kişisel resmi işlemlerinizin birinde önemli bir sonuç alınabilir. Pasaport olabilir, vatandaşlık olabilir veya oturum başvurusu bulunanlar varsa beklediğiniz o haberlerin gelebileceğini müjdeleyebilirim. Ve işlemin aslında bir sonraki aşamasına da geçilebileceğini de sizlere buradan hatırlatmak isterim. Özellikle uzun süredir devam eden bir süreç varsa işte bu hafta gerçekten önemli gelişmeler yaşanabilir. Yakın bir arkadaşınızın hayatında yaşanacak önemli bir gelişme nedeniyle de onun yanında olmanız gerekebilir, biliyor musunuz? Manevi destek. Evet, arkadaşınızın vereceği büyük bir karar, yaşayacağı bir ayrılık olabilir ya da hayat düzenindeki değişiklik nedeniyle sizden yardım ya da fikir istemesi mümkün görünüyor. Haliyle siz de bu desteği vereceksiniz. İlişkilerde ise artık daha somut kararlar gündemde, biliyor musunuz? Yani partnerinizle birlikte yaşamaya karar verebilirsiniz. Aynı eve çıkmak için hazırlıklar başlayabilir veya mevcut ilişkinizin günlük düzeninizi değiştirebilecek yeni bir karar bile alınabilir. Yani birbirinizin sorumluluklarını paylaşabildiğiniz sürece aslında ilişkiler konusunda hem bu hafta hem de önümüzdeki dönemde destekleniyorsunuz. Bakın, bir yarışma, bir seçme, bir mülakata katıldıysanız beklediğiniz o güzel sonucunu bu hafta gelebileceğini söyleyebilirim. İş görüşmesinde bir sonraki aşamaya geçilebilir. Katıldığınız bir seçmede başarılı olabilirsiniz, tamam mı? Mükafatlandırılabilirsiniz veya kendinizi gerçekten göstermeniz gereken bir değerlendirmeden de istediğiniz sonuç ya da sonuçları alabilirsiniz. Para konusunda rahatlatıcı bir gelişme evet görünüyor. Beklediğiniz prim veya komisyon gelebilir, ödenebilir. Daha önce tamamladığınız bir işin ücreti de hesabınıza yatabilir. Biraz nefes alırsınız. Özellikle emeğinizin karşılığını bekliyorsanız ki en önemlisi maddi konularda yine güzel gelişmeler var bu hafta. Evet, geldik terazi ve yükselen terazilere. Teraziler, aşk hayatınızda geçmiş yeniden kapınızı çalabilir. Eyvah eyvah, eski sevgilinizden mesaj alabilirsiniz. Telefonla görüşebilirsiniz veya hiç beklemediğiniz bir yerde bak şak diye karşınıza çıkabilir. Dikkatli olun, böyle sağa sola iyi bakın. Ama hani yeniden başlama kararı vermeden önce ilişkinin hani neden bittiğini de, değil mi? Şöyle bir hatırlayın, yani şunu bir hesaba katın derim. Evet, aşk konusunda evet fırsatlarınız var ama hani karar vermek için ya galiba bu hafta öyle bir hafta değil. Acele etmeyin, olur mu? Aile içerisinde yaşlı bir yakınınızla daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Onun günlük ihtiyaçlarının düzenlenmesi, işte yalnız yaşayıp yaşamayacağı veya aileden kimin yanında kalacağı gibi konular gündeminizde olacak. Yani ortak kararlar alınabilir ve tabii ki bu süreçte sorumluluğun bir bölümünü belki siz de üstlenebilirsiniz. Çalışma hayatınızda ise alıştığınız düzen biraz değişebilir. Görev tanımınız yenilenebilir.
farklı bir departmana geçilebilir. Veya daha önce hani hiç ilgilenmediğiniz bir işin sorumluluğu da bir bakmışsınız size verilmiş. Belki ilk başta zorlanabilirsiniz ama hani böyle düşünebilirsiniz de yine de yeni görevinizden memnun kalabilirsiniz, biliyor musunuz? Kısa sürede uyum sağlayabileceğinizi ben hissediyorum ve düşünüyorum. Evet, borcu bulunan teraziler, ödeme koşullarını bakın yeniden düzenlemek isteyebilirsiniz. Yani bankayla kredi yapılandırması gibi konular görüşülebilir ve mevcut borçlarınızı böyle daha rahat ödeyebileceğiniz yeni bir plan oluşturulabilir ki ne kadar önemli, değil mi? İşte para konularında da bu hafta biraz kontrollü hareket ederseniz hafta sizin için zor olmayacak. Teknolojik ürünlerle ilgili böyle bir yenilik gündeminizde, biliyor musunuz? Evet, uzun süredir kullandığınız o telefonunuzu, bilgisayarınızı veya işinizde hiç ihtiyaç duymadığınız başka bir cihaza da değişim yapabilirsiniz. Sanki biraz böyle para mı harcamak istiyorsunuz? Hadi bakalım, güzel bir hafta olsun sizler için. Evet, geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Akrepler, uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir konuda sonunda beklediğiniz onayı alabilirsiniz. Hazırladığınız proje kabul edilebilir. Yaptığınız bir çalışma yöneticileriniz tarafından beğenilebilir veya aylardır uğraştığınız bir işin uygulanmasına belki de karar verilebilir. Kariyer konularında bu hafta güzel gelişmeler var. Aşk hayatında yeni bir tanışma ihtimali oldukça güçlü görünüyor. Hayatında kimse olmayan akreplerse böyle bir davette, bir etkinlikte, bir organizasyonda ya da kalabalık bir ortamda dikkatlerini çekecek biriyle tanışabilirler. Karşılıklı ilginin aslında kısa sürede ortaya çıkması da mümkün gibi görünüyor. Para tarafında düzenli gelir sağlayabilecek yeni bir gelişme yaşanabilir. Kiraya verdiğiniz bir ev veya iş yerinden gelir elde etmeye başlayabilirler. Yaptığınız bir çalışmadan telif alabilirler ya da belirli aralıklarla ödeme getirecek başka bir kaynak da oluşturabilirler. Anne veya babanızın hayatında önemli bir değişiklik gündeme gelebilir, biliyor musunuz? Yani emeklilik kararı almaları, görevlerinin değişmesi veya günlük yaşamlarını bundan sonra farklı şekilde sürdürebilecek olmaları aile içerisinde aslında yeni bir düzen kurulmasında gerektirebilir. Haftanın yorgunluğu ve yoğunluğu nedeniyle şöyle uyku düzeninizi biraz zorlayacaksınız gibi duruyor. Yani o gece geç saatlere kadar uyanık kalmayın derim, olur mu? Hani işlerinizi yetiştirmeye çalışmak istiyorsunuz, tamam, ama yeterince dinlenmediğiniz takdirde de vücut alarm verir. Bu hafta biraz buna dikkat edelim. Evet, geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Yaylar, eşiniz ve partnerinizle uzun süredir yapmak istediğiniz bir seyahat için bu hafta karar verebilirler. Gideceğiniz yeri ve tarihi belirleyebilirsiniz. Rezervasyonunuzu yapabilirsiniz veya birkaç günlüğüne de olsa şöyle bir şehir dışına çıkma hayaliniz var. Bunu gerçekleştirebilirler. İş arayan yaylar, bak çok önemli. Hareketli bir hafta. Evet, daha önce görüşme yapmış olduğunuz bir şirket sizi yeniden çağırabilir, arayabilir. Yani işe alım sürecinin son aşamasına bile gelmiş olabilirsiniz. Ücret, çalışma saatleri ve görevinizle ilgili şartların konuşulması bile gündemde olabilir. Yani işe başlamaya aslında ramak kalmış denilebilir. Öyle bir hafta, aman değerlendirin ve dikkatli olun. Para konusundaysa biraz kontrollü gidin. Olur mu? Telefon, beyaz eşya, mobilya ya da ne bileyim işte uzun zamandır gerçekten almak istediğiniz pahalı ürün ya da ürünler için şöyle yüksek tutarlı bir harcama yapmayı düşünüyorsanız aman yapmayın derim. Ya bu hafta yapmayın. Ya şu alışveriş nedeniyle yani ayın geri kalanındaki harcamalarınızı da yeniden yapılandıracağınız için bence bu hafta hiç o toplara girmeyin. Elinizdekilerle idare edin. Çocuğu olan yayların çocuklarının arkadaş çevresiyle yakından ilgilenmesi gerekebilecekleri durumlar olabilir. Çocuğunuzun bir arkadaşıyla yaşayabileceği bir problem, bulunduğu gruptan dışlanmasına veya arkadaş çevresinde yaşanabilecek başka bir olay nedeniyle de okul yönetimiyle veya diğer ailelerle görüşmeniz gerekebilir. Aman dikkat. Üniversite öğrencisi yaylar için eğitim hayatları ile ilgili önemli bir seçim yapabilirler. Bölüm değiştirmek olabilir, farklı bir ders programı oluşturmak olabilir veya akademik hayatlarını etkileyebilecek bir programa dahil olmak, evet, gündemlerinde. Vereceğiniz aslında bu kararlar önümüzdeki zaten eğitim döneminin düzeninde belirleyebileceği için aman dikkatli olun derim. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar,
Oğlaklar, aileye ait bir mirasın nasıl paylaşılacağı bakın bu hafta gündeminize geliyor. Kardeşleriniz veya diğer aile bireyleriyle bir araya gelerek o taşınmazların ya da diğer malların paylaşımı konusunda kararlar verilebilir. Herkesin tabii ki beklentisi aynı olmayacağı için haliyle bu süreci mümkün olduğunca bence açık yürütün derim. Yani herkes kararını net bir şekilde söylesin, daha kolay yol alınır. İlişkiler tarafında ise biraz dikkatli olun derim. Partnerinizle böyle kendi aileniz arasında yaşanabilecek bir anlaşmazlık sizi böyle arada bırakabilir. En nefret ettiğim şeydir. Ve sizden maalesef bir taraf seçmeniz dahi beklenebilir. Özellikle başkasının tartışmasını ilişkinizin problemine dönüştürmemeye lütfen bu hafta özen gösterin derim. Evet, ulaşım düzeninizde de önemli bir değişiklik yaşanabilir. Uzun süredir kullanmış olduğunuz aracınızdan vazgeçebilirsiniz. Aracınızı bir süre kullanmamaya karar verebilirsiniz. Belki bisiklet aldınız, ona gideceksiniz. Spor amaçlı değil mi? Belki de yürüyerek gideceksiniz. Yani günlük ulaşımınızı bundan sonra gerçekten tamamen farklı bir şekilde çözmeye başlayabilirsiniz. Para tarafındaysa beklediğiniz bir gelişmenin sonuçlanabileceğini söyleyebilirim. Sigortadan gelebilecek bir ödeme, tazminat veya daha önce başlatılmış maddi bir süreçle ilgili sonuçlar alınabilir. Ödemenin miktarı veya ne zaman yapılacağı bakın bu hafta netleşebilir mi? Yaşayacağız ve göreceğiz. Siz de bana yazın, olur mu? Kendi iş olan oğlaklar faaliyet gösterdikleri alana yeni bir ürün veya hizmet eklemeye hazırlanabilirler. Müşterilerinize daha önce sunmadığınız bir hizmeti vermeye de başlayabilirsiniz. Veya mevcut işinizi çok farklı bir alanda genişletmek için de gerçekten o adımı ve hazırlıkları işte bu hafta yapmaya başlayabilirsiniz. Evet sevgili kova ve yükselen kovalar. Kovalar, çözmekte zorlandığınız bir konuda bu hafta profesyonel destek almaya karar verebilirler. Hukuki bir mesele için avukatla, mali bir konu için mali müşavire veya önemli bir karar öncesinde de gerçekten böyle alanında uzman bir danışmanla çalışmaya başlamak isteyebilirsiniz. Doğru kişiden alacağınız aslında bilgi, emin olun bu süreci daha kolay yönetmenizi sağlayabilir. Bence de alınması gerekiyorsa alın derim. Evli kovaların eşlerinin hayatında önemli bir gelişme yaşanabilir. Eşinizin işi, ailesi veya kişisel sorumluluklarıyla ilgili alınacak bir karar nedeniyle daha önce birlikte yaptığınız o bazı planları maalesef değiştirmeniz gerekebilir. Yani birbirinize karşı biraz esnek davranın diyorum. Bu süreci daha rahat geçirirsiniz. Sosyal medyada yaptığınız bir paylaşım, hazırladığınız video, yazdığınız bir içerik veya kendi yeteneğinizi gösterdiğiniz bir çalışma bakın beklediğinizden çok daha fazla insana ulaşabilir, biliyor musunuz? Yani bu görünürlük size hiç tanımadığınız, hiç beklemediğiniz insan ya da insanlardan yeni bağlantılar da getirebilir, değerlendirin. Para tarafında ortak bütçenizle ilgili yeni bir düzen kurmanız gerekebilir. Eşinizin yaptığı bir yatırım, yüksek tutarlı bir harcama veya birlikte vereceğiniz o maddi karar nedeniyle de biraz böyle aylık bütçe sarsılacak. Bunu yeniden hesaplamanızı tavsiye ederim. Evet, evinizde düzenli olarak hizmet aldığınız biriyle bir değişiklik gündeme gelebilir. Temizlik, çocuk bakımı veya aileden birinin günlük ihtiyaçları için almış olduğunuz bu desteği sanki değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Yeni biriyle çalışmaya başlayabilirsiniz ya da bu hizmetin günlerini yeniden düzenleyebilirsiniz. Yani bunlarla ilgili yeniden bir karar vereceksiniz, gözden geçireceksiniz. Geldik son burcumuza, sevgili balık ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar, iş arıyorsanız bu hafta telefonunuz hiç beklemediğiniz bir yerden çalabilir. Evet, o telefon gelebilir. Daha önce başvurduğunuz bir şirket veya kurum öz geçmişinize ulaşarak sizi görüşmeye çağırabilir, biliyor musunuz? Evet, ve görüşmenin olumlu ilerlemesi halinde kısa süre içerisinde işe başlama konusunu bile gündeminize alabilirsiniz. Evli balıkların eşlerinin ailesiyle ilgili önemli bir karar alınabilir. Eşinizin anne ve babasının yaşam düzeninde yapılacak bir değişiklik ya da aile içerisinde üstlenilmesi gereken yeni sorumluluklar vardır ya, sizin planlarınızı da haliyle etkileyecektir. İşte bu süreçte eşinizle bence ne yapın biliyor musunuz? Aynı tarafta kalmaya özen gösterin. Yani fikir,
birliğiniz olsun fikir ayrılığından ziyade. Maddi konularda ise düzenli gelirlerinizden birinin miktarı değişebilir. Maaşınız yeniden belirlenebilir. Kiraya verdiğiniz bir yerin kira bedeli değişebilir, artabilir veya nafaka gibi düzenli almış olduğunuz ödemenin yeni tutarı belli olabilir. Bir tık rahatlanabilir. Değişimin yönüne göre aslında aylık bütçenizi yeniden oluşturabilirsiniz. Yani para konularında aslında biliyor musunuz? Yeni bir düzen kuruluyor. Siz isteseniz de istemeseniz de bu düzen kuruluyor. Yakın çevrenizden birinin özel hayatında önemli bir gelişme yaşanabilir. Bir arkadaşınızın veya yakınınızın evlilik, maalesef boşanma ya da ayrılık kararı nedeniyle yanında olmanız ve bazı süreçlerde ona destek vermeniz de gerekebilir. Yani bu hafta kendi gündeminiz kadar aslında çevrenizdeki insanların hayatındaki gelişmelerle de ilgilendiğinizi söyleyebilirim. Ehliyet almak isteyen balıklar var mı? Bu hafta sürücü kursuna kayıt yaptırabilirler veya direksiyon eğitimine başlayabilirler. Mevcut ehliyetine farklı bir sınıf eklemek isteyenler olabilir. Bak bunlar da gerekli işlemleri başlatabilirler. Özellikle araç kullanmayı böyle uzun süredir erteleyenler artık harekete geçme zamanı diyebilir. Evet, gerçekten 31 Ağustos ve 6 Eylül haftası güzel bir hafta, bizi sürprizlerin, gelişmelerin beklediği güzel bir hafta olarak değil mi yorumladım. Umarım sizler de bu videodan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi yorumlar kısmında o güzel yorumlarınızı bekliyorum. Haftaya haftalık burç yorumlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın.